Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için bugün güzel bir köfte yapacağım. Bursa'nın İnegöl'ün çok meşhur köftesi. İnegöl köftesi olacak. İnegöl köftesindeki tüm detaylarıyla paylaşacağım. Dana kıyması, dana döşten, yağlı bölümden ve içine de kuzu etiyle, yani %75 dana eti, döş bölümünden, kaburga üstü, onun diğer bölümü de %25 bölümü de kuzu etiyle karışık bir kıyma alıyoruz kasaptan veya kendiniz çekebilirsiniz. 2 sefer çekilmiş yağlı bir kıyma ve lezzetli olacak. Çünkü yağı az olursa yavan bir kıyma olur. Tadı sert olur köfteniz aynı zamanda. Şimdi 1 kilo burada bahsettiğim şekilde 2 sefer çekilmiş yağlı kıymamız var. Bir tane soğan var. 1,5 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, birazcık limon suyuna ihtiyacımız var karbonatı açmak için. Tuz, karabiber, biraz da pul biber koyacağım. Normalde pul biber ve karabiber koymuyorlar İnegöl köftesinde. Ama herkes biraz damağına göre bir tık dokunuşlar yapabilirsiniz. Kimyon sevenler birazcık içine kimyon koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. Bu isteyenler için. Ama orijinalinde pul biber, karabiber, toz biber yok. Sadece karbonat var, soğan var, tuz var, eti var. Yanında servis ederken domates, biberimiz olacak. Şimdi öncelikle kıymanın 2 aşamadan oluşuyor. Çünkü bir karbonatlı bölüm var. Sonra da karbonatlı bölümden sonra soğanını verme bölümü olacak. Şimdi malzemeleri saydık. Buranın üzerine Bismillahirrahmanirrahim diyor ve hemen karbonatı dökeceğim. Ama karbonatı dökerken limonla burada açıp ondan sonra dökeceğiz. Baharatlarla birlikte yoğurmaya başlıyorum. Evet efendim, şimdi tuzunu koydum. Ortaya karbonatını koyup üzerine biraz limon sıktım. Yani bir tatlı kaşığı kadar limon olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şurada limon ve karbonat güzelce harekete geçti. Ve şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyor. Güzelce kıymamızı yoğuruyoruz. Birinci yoğuruş güzelce yoğrulduktan sonra üzerini kapatacağız. 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Buradaki dinleniyor, demleniyor, güzel kıvama geliyor kıyma. Sonra soğanı ve baharatlarını koyacağız. Tuz, karbonat ve limonla güzelce önce bir kıymamızı yoğuruyoruz. Çok güzel bir kıyma yalnız. Bakın şimdi sizlerle hemen görüntüyü paylaşacağım. Gerçekten güzel. Şöyle tanıdığınız kasap varsa hakikaten güzel olur. Kasabınız, balıkçınız, bunlar hep tanıdığınız kişiler olsun daima. Aynı yerden alışveriş yaparsanız sizin istediğiniz güzel lezzette et ve kıyma, her şeyi daha iyisini alırsınız sevgili seyirciler. Ben de öyle yapıyorum. İki saat buzdolabında beklettim. Bir gece beklerse daha da güzel olur. Çünkü özelliği yumuşak ve biraz böyle lastikli bir kıvama geliyor sevgili seyircilerim. Şimdi üzerini streç filmle mutlaka kapatalım. Çünkü dolabın kokusunu çeker. Ondan dolayı böyle streç film kapatıp dolapta dinlendiriyoruz. Şimdi buraya 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber veriyorum. Biraz karabiber kırıyorum. Evet. Acı seviyorsanız oradaki tatlı toz biberdi. 1 tatlı kaşığı da pul biber veriyorum. Bu pul biber, toz biber, karabiber damak zevkinize göre. Normalde orijinalinde yok. Ama herkesin bir damak zevki vardır. Ya bunda biraz baharat olsa daha çok hoşuma gider diyen seyircilerimi düşünerekten baharat koydum. Şimdi soğanı rendeliyorum. Normalde soğan suyu sıkılıp sadece pososu konuluyor. Ama isteyenler öyle de yapabilirler. Ama soğanın suyu da müthiş bir lezzet katıyor. Lezzet ve tat kaçmasın diye bir tane soğanı bütünce rendeliyorum içine. Ondan sonra güzelce yoğuracağız. Yoğurduktan sonra da köftenin şeklini vermeye başlayacağım. İnegöl köftemizi şu anda kesmeye başlıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Kıvamı ve rengi çok başarılı. Kıymetli seyircilerim, şimdi hemen şuradan şöyle bir parça koparıyorum. Kopardıktan sonra elimizi ıslatıyoruz. Ondan sonra şöyle
kesiyorum. İstediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Şöyle cevizden biraz daha büyük parçalara kesiyorum. 1 kilodan kaç tane çıkacak? Birazdan onu da sizlerle paylaşacağım. Yuvarlama bölümüne geçiyorum. Önce hepsini böyle bu şekilde porsiyon, adetleri, gramajlarını kesiyorum. Ondan sonra da yuvarlama bölümüne geçiyoruz. İnegöl köftemizden adet sayımız kaç tane? 43 adet çıktı sevgili seyirciler. Önce şöyle yuvarlıyoruz. Bakın böyle yuvarladıktan sonra isterseniz şöyle taban usulü de yapabilirsiniz. Şöyle bakın tabanınızla da şeklini verebilirsiniz. İnce yaprak şeklinde. Bu böyle olsun. Ondan sonra isterseniz de şu şekilde parmak uçları ile bastırma usulüyle. Yani biraz yayvan olursa içi pişkin olur. Ama ben daha böyle tombul tombul olsun, sulu sulu olsun derseniz o zaman bundan fazla büyütmüyoruz. Sevgili seyirciler 43 adet. Şimdi pişirme bölümüne geçiyorum. İnegöl köftesi Oktay Usta'dan sizler için. Döküm tavamızın kenarına biberleri koyuyorum. Biberlerden sonra domatesleri pişireceğim. Burada yavaş yavaş bunlar pişerken şimdi köftemizi pişirmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Oktay Usta'dan İnegöl köftesi, İnegöl'deki bütün seyircilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her yöremizin inşallah yemeklerine yer vermeye çalışacağım. Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Oktay Usta'nın videoları bundan böyle 6 dilde altyazımız var. Sevgili seyircilerim, dünyanın her yerinden seyreden seyircilerimiz var. Kültürümüzü, yemek zenginliğimizi tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince inşallah. Evet. Sizler de dostlarınızla paylaşabilirsiniz Oktay Usta'nın yurt dışında yaşayan dostlarınızla videolarındaki zenginliği paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi köftemiz pişmeye başladı. Bayağı da bereketli oldu. 1 kilo kıyma ile hazırladım. Açıklamalar kısmına da malzeme listesini yazarım. Sevgili seyircilerim, bu köftenin özelliği neydi? İçi yumuşak, biraz böyle lastikli bir yapıya sahip olup sulu olacak. Kurutmadan pişireceğiz. İki tarafını da. Şimdi ben bir kontrol edeyim bakalım. Canım ne durumdasın? Pişmeye başlamış. Evet, döküm tavada pişirirseniz güzel olur, mangalda olur, yoksa da teflon tavada da olur. Buradaki bütün püf noktası çizgisi çıktıktan sonra çevire çevire pişiriyoruz. Bu sayede suyu içinde kalmış olacak. Yani yumuşak, sulu bir köfte. Aşırı derece kurutmamamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Artık çevirmeye başlıyorum. Az daha olsaymış iyiymiş. Biraz daha mühürlensin. Ondan sonra çevirerek pişiriyorum. İnegöl köftelerimizi sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bakın şu anda hepsi de şişmiş durumdalar. Bayağı yassı yapmıştım. Ama içindeki o karbonatın sayesinde güzelce şişmiş oldu. Ve içinde aynı zamanda sık sık çevirdiğimiz için suyu da saklı kalıyor. Evet, artık servis vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık dedik. Pamuk gibi ve sulu sulu. Bakın parlıyor zaten, görüyor musunuz? Sevgili seyirciler. Kuru olmuyor. Ama bütün püf noktası burada sık sık çevirmenizden kaynaklanıyor. Evet. İnegöl köftesi hazırladı Oktay Usta sizler için. Sizler de kanalıma abone oluyorsunuz, bana destek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız anında haberdar oluyorsunuz lezzetlerimizden. Evet, gel canım şöyle sevgiyle gel. Bakın şunun güzelliğine bakın. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Pırıl pırıl parlıyor. Sulu sulu. Hemen şöyle domatesini de koyuyorum biberiyle birlikte. Bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, sizlerden gelen yorumları takip ediyorum, okuyorum. Yorumlarda İnegöl köftesi tarifi istediniz benden. Sizler için hazırladım.
yeni tarifler, yeni lezzetler hazırlamaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.